Geçen yıl böyle çok büyük bir tesadüf sonucu tamamen. Yani bir işe başlayacaktım. İşte sağlık raporu istediler. Akciğer raporu istediler. Bir baktık akciğerimde kocaman bir tümör var. İşte 8 santim. Kendimi hep güçlü bir insan olarak görmüşümdür ama bunu kendime gösterebileceğim çok somut bir olay yaşamadım. Yani hep daha küçük şeyler yaşadım atlatılabilecek. Ondan sonra bu olaydan sonra dedim ki tamam, ben objektif olarak düşündüğüm gibi bir güce sahibim. Bu da beni mutlu etti. Zaten günün sonunda işte aylar sonra ameliyata girdim. Ameliyattan çıktım. Onda da kanser değilmiş. Ameliyat sırasında öğrenebildik onu. Diğeri aynı olay sonucu işte bir gözüm küçüldü. Zaten benim sol tarafım çok çalışmıyor. Yani terlemiyor, kızarmıyor. İşte gözüm hissetmiyor çok fazla. Bir de gözüm küçük. Bunu da aslında çok kolay bir ameliyatla açtırabileceğimi söylüyor doktorlar. Ama onu da istemiyorum. Annem sürekli açtır 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 diyor. Çünkü aslında güzel kesinlikle bulmuyorum. Hatta çirkin buluyorum. Ama yine gurur duymak gibi bir şey var. Hani onu görsün istiyorum herkes. Ezgi işte 1,50 boyunda minik bir gözü küçük olan kız. İşte herkes arpacık var sanıyor. Öyle sansınlar, okey diye düşünüyorum. Tiroidimde böyle nodül çıkmıştı. Nodül zararsız bir tümör gibi bir şey. Ben de tam bilmiyorum. Onu aldırmak için ameliyat olmuştum. Onun da izi kaldı. Ameliyat izi birazcık daha farklı bir yara iziymiş gibi geliyor. Yani aslında her yerimde yara var. Bayağı bütün vücudumda. İlk çıktıklarında kollarımda da bayağı vardı ve sürekli yayılıyorlardı. En çok tabii ben kollarımdaki ve bacaklarımdan rahatsız oluyorum. Çünkü çok çirkin duruyorlar. Ve yara izlerim kendi kendine çoğalmaya başladılar. Kullandığım ilaçlar yüzünden. Vücudum saçma bir simetriye sahip. Simetriğinde yani bir yerde bir sinek ısırıyor. Ondan sonra orada yara oluyor. Ondan sonra tam simetriğinde yara kendini tekrar ediyor. Bunu cildiyeci dedi. Yara kendini iyileştiremiyor. O sebeple hani aşı gibi böyle etrafa yayılıyor daha zararsız versiyonlarını. O şekilde tedavi etmeye çalışıyor dedi. Ama hani yayılan kısımları da tedavi edemiyor belli ki. Ben 9 yaşındayken ablamla biz bir kavga etmiştik. Ablamla da tabii küçükken hep çok kavga ederdik. Aynı odada kalıyorduk o zamanlar. Ve daha sonra beni odanın dışına attı. Çok sinirlenip kapıyı açmaya çalışırken hızlı bir şekilde gidip cama ittirdim ve kapının öyle açılacağını düşündüm. Ama cama geldiği için cam kırıldı. Sonra o anki panikle kollarımı geri çektim ve geri çekerken yırtıldı kollarım. Sonra böyle yara şurada, şurası açıldı ve ben görüp şok oldum. Ama yine çok soğukkanlı bir çocukmuşum. Tabii çok büyük olay olduğu için işte ablam çığlık atıyor, işte komşular çıkıyor çığlık atıyor falan. Hatırlıyorum böyle her şeyi çok sahne hatırlıyorum. Muhtemelen çok dramatik bir olay olduğu için. Ve şeyi hatırlıyorum, kolumun altında bir kova var, damarlarım kesilmişti benim. Ve böyle kovaya kan boşalıyor ve böyle kovayı değiştiriyorlar falan. Ve böyle uyutmamaya çalışıyorlar beni. Ablamla kavga ettim demiştim ama ablam benim hayatımın çok 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 önemli bir yerinde. Ve ben böyle yol boyunca sürekli onu düşünüyorum. Çünkü o da çok travmatize olmuştu ve hatırlıyorum yani onun o suratını hatırlıyorum. İşte komşumuz almıştı onu falan. Ve çok üzülmüştüm onun bunu görmüş olmasına. Ve yol boyunca sürekli işte ablamla konuşmak istiyorum, ablamı arayın falan demiştim ama hiç aratmamışlardı. Ben çok küçükken oldu bu yara izi ve zaten genelde çok görünür bir yerde olduğu için herkes soruyor en başta. Ve daha sonra anlattığında garip tepkiler alabiliyorum böyle falan gibi tepkiler alıyorum. O yüzden aşağı yukarı alabileceğim bütün tepkileri aldığım için herhangi bir travmatik deneyimi de hatırlatmıyor artık bana. Çok normal bir şey haline geldi. Ve böyle bazen bazı şeylere çok alışırsın yani böyle şey oluyor işte yara izi olmayanların işte kolları nasıl oluyor vesaire yani. Ben 11 yaşındaydım. Bir trafik kazası geçirdik. Arabamız bir otobüse girmişti ve arabamızın ön tarafı paramparça olmuştu. Ve bacağım ve kolum kırılıyor. Kalçam çıkıyor bir de. Ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum kaza anına dair. İşte o kazada annem ve babam da ağır şekilde yaralanıyor. Ben de yaralanıyorum. Bacağım 13 yerinden kırılıyor ya da 14. Tam hatırlamıyorum şu an. Platin takıyorlar. Ve işte 2 sene sonra da platin çıkarma ameliyatı oluyorum falan. O yüzden 2 kere ameliyat oluyor orası. Ama o kazadan sonrası bayağı korkunçtu.
Çünkü ben platin yanlış takıldığı için 3 ay yatmak zorunda kaldım. Benimle halam ilgilenirdi o dönem ve ben çok kötü hissediyordum. Hem annem ve babam olmayan biri benimle ilgileniyor hem de ergenliğe gireli çok kısa bir zaman olmuş. Artık böyle utanıyorum falan. Çünkü biri altını temizliyor. Yani gerçekten bez takıyorlar ya da bir süre sonra lazımlık getirmeye başladılar falan. İşte duşa giremiyorum, kötü hissediyorum. Zaten hani hareket etmem bile çok uzun bir zaman aldı. Yürüyebilmem işte koltuk değneğiyle tabii 3 ayın sonunda anca oldu. Bu şekilde ben o dönem hemen hemen her gün ağlardım. Bu niye bizim başımıza geldi diye. Yani mesela bir şeye odaklandığımda, bir şey izlerken falan cips yer gibi ayağım kaşıyorum. Yani lise sonunda başladı. Bir gün yani işte sınav hazırlanırken başladı. Bir gün ciddiyeciye gittiğimde aslında yüzüm için gittim. Ayağımda sormak istedim. Dedi ki yani o zaman seni hani 2 kat aşağıda psikiyatriye yönlendirebilirim falan dedi. Ama hani en çok benim için sorun olduğu an şey olmuştu. Hani kışın bot giymek çok hasar veriyordu. Ve her gün işte okula giderken, hazırlanırken ben kahvaltı ederken annem ayağıma bez sarıyordu. Hani o böyle biraz çocuk gibi hissettirmek değil de böyle gibi hissettirmişti. Eksik ya da eksik de değil de böyle yetersiz ya da işte nasıl anlatsam bilemedim. Hani altıma bez bağlanıyor gibiydi daha çok ayağıma şeyden çok hani bu şeyden farklıydı bence. Hani yemek yaparken parmağını kesersin, parmağına bandaj bağlarsından farklı bir şeydi. Her gün hani eve geldiğimde kanadını gördüğümde ya da işte bir şey olduğunu gördüğümde hani ben tekrar yüzleşmem gerekiyordu. Ortaokulda zaten herhalde ergenliğin de özellikle büyüttüğü bir şeyle benim için böyle bir özgüvensizlik kaynağıydı. Yazın işte askılı giydiğim zaman saçlarımı toplamak bile istemiyordum. Hiçbir zaman sırt dekoltesi olan şeyler giymiyordum. 38 derece böyle İzmir sıcağında bile saçlarımı toplamıyordum sırtım gözükmesin diye. Özellikle problematize ettiğim dönemlerde benim daha az çekici kıldığını düşünüyordum. Daha az arzulanabilir kıldığını düşünüyordum. Sonuç almadıktan sonra da bir şekilde daha sonra barıştım. Yani şu an hala daha hani sorsanız beğenmiyorum sırtımı. Özellikle işte sırt dekolteli bir şey giymeyi tercih etmeyebilirim hala daha. Ama artık öyle bir özgüvensizlik kaynağı değil yani benim için. Saçlarımı toplamamı falan engellemiyordu. Bedenimi sevmeyi genel olarak öğrendim. İşte çıplaklıkla daha rahat olmayı falan öğrendim. Nereden geldi? Muhtemelen feminizmden geldi. Ya yara izimle hiç sorunum olduğunu düşünmemiştim. Ta ki hatta bu projeye kadar. Yani benim için ne kadar nerede sorun yarattığını farkında değildim. Ara ara böyle kafası geliyordu. Ama bu projeden sonra düşünmeye başladım. İşte yara izim hakkında nerelerde kötü hissettim. Ve böyle bazen aklıma geliyor. Birkaç fotoğrafa bakınca işte şort falan giymişiz ve arkadaşlarımın da şortları var ve onların bacakları böyle çok güzel duruyor ama benimki durmuyor falan. Bir süredir çirkin olduğunu hissediyorum. Ki hani onunla yaşaması ya da onun düzeltilmesi gibi herhangi bir ne estetik operasyon ne dövme falan düşünmüyorum. Ama yani zaten vücudumdan çok memnun olmadığım için bir de yara izinin ekstra çirkin durduğunu düşünüyorum. Aslında hep gurur duyuyordum. Hep çok beğeniyordum ve güzel buluyordum. Bir insanın en güzel dekoltesi yara izidir falan diye böyle söylemlerim vardı. Ben hatırlamıyorum doğru dürüst böyle hiç görüntüm hakkında endişelenmeden rahatça sadece denize girmek için denize girdiğimi hatırlamıyorum. Yani hala daha ben işte denize girmeyi ve havuza girmeyi sevmiyorum. Yani bütün ailem de bunu böyle biliyor. Eda yüzmekten hoşlanmaz, işte yaz insanı değil falan gibi. Hakikaten böyle de şu anda yani sevmiyorum deniz, havuz okey. Ama bu zevkimin oluşmasının sebeplerinden bir tanesinin bu konu olduğuna çok eminim. Bedenine rahat olmama konusu olduğuna çok eminim. Yani benim için çünkü sadece keyifli bir aktivitede olmaktan ibaret hiçbir zaman olmadı yüzme konusu. Mutlaka işte nasıl göründüğümle bilmemle alakalı işte hani bir stres kaynağı yani olduğu için öyle bir deneyim olmuş her zaman öyle ilişkilenmişim yani yüzme, havuz bilmem işte deniz yaz konularıyla. Dolayısıyla hiçbir zaman eğlendiğim güzel bir aktivite olarak kodlamadım. Yani Eda yaz insanı değil bu yüzden değil gibi düşünüyorum çoğu zaman. Barışık değilim. Yani barıştıklarım geçenler. Yara izlerimi bazen fondötenle kapadığım oluyordu. Çok kötü olanları.
Yani insan daha kapalı giyinmek istiyor gerçekten. Uzun bir süre kolye kullanmadım. Yakışmadığını düşünüyordum. Ama şimdi kolye kullanmaya geri döndüm. Ya bazen böyle dövme falan yapıyorlar. Öyle şeyler bayağı iyi oluyor bence. Hani daha böyle güzel, estetik gösterecek. Bir kere tamamen yok olup geçtiğini gördüğüm zaman kesinlikle değişti. Daha umutlu ve daha az yargılı bir şekilde yaklaştım. Çünkü hani geçebildiğini gördüm. Hani hep yara izi kalacak falan diye böyle düşünüyordum. Hani böyle şey gibi. Onun acısından ya da vesaireden çok utancıyla yaşayacağım diye düşünüyordum. Ama böyle bir şey olmak zorunda olmadığını kendi gözlerimle görünce çok daha umursamaz yaklaştım. Ben geçmeye başlamasını hiç istemiyorum aslında. Hatta ev arkadaşım diyor kremler var kullanabilirsin geçsin diye. Ben diyorum ki hayır geçmesin kalsın. Hatta oraya bir dövme yaptıracaktım bu olaylar olmadan önce. Onun işte gerçekleşmesine sebep olan. Dedim ki dövmeyi üstüne yaptırayım. Sonra dedim ki niye üstüne yapıp kapatıyorum altına yaptırayım. Sonra bir kelime duydum ev arkadaşımdan. Scabulus şey anlamına geliyor. Bir yara izinin sana evren tarafından ödül olarak bahşedildiğini düşünmek, onu çok sevmek, güzel bulmak, onunla gurur duymak gibi anlamları var. Ben dedim ki tam olarak bu. Bu benim kişiliğimde bazı şeyleri ön plana çıkardığı, Ezgi'yi Ezgi yapan şeylerden biri olduğunu düşündüğüm için gururla taşıyorum. Diğer yara izim hiç bunlarla hiçbir ilgisi yok. Tamamen dış etkenler sonucu oluşmuş talihsiz bir şey. Ve onu saklıyorum. Onu oldukça çirkin buluyorum ve saklıyorum. Bu ise bana Ezgi budur, bunlardan biridir daha doğrusu dedirten farklı bir şey. O yüzden bunu daha gururla taşıyorum. Bir yarışma olacaktı, direkt yarışması. Ben de ona katılırken giyeceğim her şey onu gösteriyordu yani sahnede. Ben dedim ki ben bunu sahnede gösterirsem rahatça, hiç utanmadan bununla barışırım diye düşündüm. En azından benim barışmama katkısı oldu kesinlikle. Zorla barıştım yani. Ben hiç rahatsız olmadım bu arada yara izinden. Hiç benim için çok normal bir şey haline gelmiş. Yani 9 yaşında olduğu için. Şu an 23 yaşındayım. Yıllarca böyle yaşamışım. Ama şey hatırlıyorum. Yani ablam falan şey demişti. Eğer mutsuz olursan üzerine işte dövme yaptırırsın bir şekilde geçer falan. Ama hayatımın hiçbir noktasında utandığımı ya da bundan işte sıkıldığımı ya da kapattırmak istediğimi falan hatırlamıyorum. Seviyorum da bu arada. Vücudumun birçok yerinde böyle küçük küçük yaralar var benim. İşte çocukluktan kalmıştı bacaklarımda. Sanırım biraz romantize ettim yaraları o yüzden. Çok okey. Bilmiyorum, hep benim bir parçam gibiydi aslında. O noktadan sonra hani yapılabilecek hiçbir şey olmadığı için onu öyle kabullendim. Hiç eğreti durmuyordu benim için. Çünkü oradan kurtulmak, zaten o süreci atlatmak benim için başlı başına yeterli bir sebepti. Ve hani yarın olup olmaması hiç umurumda değil. Yeter ki kurtulduk, işte ne bileyim kardeşim sağlıklı doğdu falan filan gibi şeyler düşünüyordum. O yüzden yara benim sanki hep bir parçammış gibiydi en başta. Hiç rahatsız etmiyordu. Ama sonrasında böyle işte tanıştığım insanlar, bacağımın yarısını gören insanlar, akrabalarım falan. Hani kazayı bilen insanlar. Böyle bir sene sonra falan artık hani bundan kurtulduğumda şey falan demeye başladılar. İşte yara izi kremleri var. Bunları kullanmak ister misin? Falan gibi. Düşünüyor musun? Hani niye kullanmıyorsun falan diye. Ben de dedim niye kullanayım yani? Böyle bir şeye gerek mi var? İşte hani bana böyle bunu hatırlatıyorlardı sürekli. Nasılsın, memnun musun, nasıl hissediyorsun? Ben diyordum iyi hissediyorum, ne yapayım yani, böyle bir şey var. Hani beni çok şey yapmıyordu. İnsanlar söyledikçe fark ediyordum genelde. Çok takıldığım bir nokta değildi ama bana sürekli böyle hatırlatıyorlardı. Ya da ne bileyim hiç görmemiş insanlar gelip nasıl oldu falan filan. Ama onların hani sormaları çok etkileyici değildi. Sadece böyle bilen insanların gelip bunun için bir şey yapmayı düşünüyor musun falan demesi böyle garipti. Bana o zaman hatırlatılıyordu. Yani bir şey yapmam mı gerekiyor? Oldu ve bitti. Artık ben bunu yaşıyorum yani. Benim için hiçbir sıkıntı da yaratmıyor. Niye bunun için herhangi bir krem bu kullanayım ki? Ve böyle bana yara izimin varlığı ve hani sanki onun için bir şey yapılmam gerekiyormuş gibi hissettirildi. Fark edenler soruyor. Bence birinin bedenine dair herhangi bir yorumda bulunmak, o söylemediği sürece ayıp bir şey. O açıdan bence insanlara yara izleri çok da sorulmamalı. Birisi bana şey demişti. Çok garibime gitmişti. Belki yaranı partnerine söylemek isteyebilirsin. Öncesinde göstermek isteyebilirsin demişti. Ben ne falan yani niye böyle bir şey yapayım ki falan olmuştum ve diyorum ya yara benim için çok normal bir şey haline gelmiş ve o zaman böyle çok self conscious olmuştum. Yani niye böyle bir şey yapayım ki ya da ne alakası var yani niye bunu
belirtmek zorunda kalayım ki ya da niye bilgisini vermek zorunda kalayım ki çok absürttü ve çok sinirlendiğim bir noktaydı. O zaman çok ciddiye almamıştım o yorumu. Ama gerçekten şu an düşününce evet yara benim için çok okey. İşte bu konu hakkında kendimi özgüvensiz hissetmiyorum ama ya özgüvensiz hissetseydim o noktada. Yani onun bana işte ekleyeceği ekstra özgüvensizlik daha da kötü olacaktı. Belki o noktada işte yarayı kapatmak isteyecektim. Yani bence çok şuursuzca bir yorum. Yapılmaması gereken bir yorum. Ve yine böyle insanların bedenlerine insanlar sorulmadan, istenmeden saçma sapan şekilde karışıyorlar. Yine bunun bir örneği. Benim annem diş doktoru, babam göz doktoru. Ve şey yapıyorlar. Bir doktor sırtına bakıp evet senin şöyle bir izin varmış falan gibi bir şey dediklerini hatırlıyorum. İşte bu işte şu yüzden kaynaklanıyor olabilir. Şöyle bir yere gidersen, işte dermatoloğa gidersen işte şöyle bir şey verir belki falan gibi bir şey dediğini hatırlıyorum mesela annem veya babamın. Bu işte tamamen böyle tıbbi bir yorum ama bir yandan bu senin bedeninden koparan bir şey. Hani bir insanın işte bir kusurunu söylüyorsun aslında, hani ona bakıp senin şu an hani çirkinmiş, bunu düzeltebiliriz, yanlışmış düzeltebiliriz diyorsun aslında. Ama doktor olduğu için böyle tıbbi bir yorum yapmasının okey olduğunu ve bunun normal olduğunu düşünüyor ama aslında bir insanlara yaklaşıp böyle şey yapamazsın. Senin şu an yanlış bir şey, onu düzeltelim falan diyemezsin yani. İnsanlar çok şaşırıyordu. Nasıl hani o kadar tırnağın yapısı bozuldu falan, ama hani benim için çok zaman içinde olan bir şey olduğu için o kadar garip gelmiyordu. İşte sana evlenme teklif edildiğinde elini yüzüğe nasıl uzatacaksın falan diye böyle yorumlar geldi. Hani bunun yanlışlığı demeyeyim de problematikliği katman katman zaten. Hani o yüzden bir noktada o problematiklik öbür problematikliği dinlememi engelliyor ve hani ciddiye çok almıyorum. Merkezi bir yere sahip değil hayatım ama insanlar merkezileştirmeye çalışıyor sürekli. Ve utandırmaya çalışıyorlar beni bu yüzden ama aslında hani utanılacak bir şey olarak görmeleri bence daha büyük sıkıntı. İnsanlar ne kadar gereksiz yorum yaparsa benim umursamam bir noktada o kadar azalıyordu. Hani çünkü daha boş takılması, daha boş bir şey olarak görüyordum. Çünkü ne kadar takılırsam ben de o zaman onlar gibi oluyordum. Beni değersiz hissettirebildikleri zaman da böyle şeyleri söyleyemezdim ama şu an açıkçası işlemiyor. Kendime daha az acımasız davranıyorum. Bu yüzden. Hep güçlü olduğumu söylüyordum. Artık gönül rahatlığıyla söylüyorum. Biri bana ya sen ne yaşadın derse verebilecek bir cevabım var. Yaraya gülümsedim, her sabah yarayı önemsedim. Yarayı hazırladım, gözlere yarayı temizledim. Yarayı büyütmedim, hayalinle kendimi küçümsedim. Denize baktım ömürlerce, tuzunu ezberledim. Yarayı öptüm ellerinden, yarayı dinledim. Benden onda da var dedi, yarasını sevdim. Yara izinde orada durmaya devam ediyor benimle birlikte.